Nötr olmak. Bir oyuncuya ne katabilir ki? Oyuncunun işi duygularla değil mi? Nötr olmak da duygusuz olmak demekse o zaman bir oyuncu neden nötr olmaya çalışsın ki? Neutre kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiş. Türk Dil Kurumu'nun tanımına baktığınız zaman etkisiz, yansız, tarafsız gibi böyle çeşitli anlamlar ifade ediyor. Peki nötr maske nereden çıktı? Nötr maske esasında Jacques Capone'un oyuncuları ile birlikte keşfettiği bir şeydir diyebiliriz. Via Colombier tiyatrosunda oyuncularla birlikte oyuncuların daha teatral ve aynı zamanda da gündelik dışı vücut ve beden ve sahne mevcudiyeti kullanımını keşfetmek için neler yapabiliriz, nasıl kendimizi geliştirebiliriz diye düşünürken, taşınırken Jacques Capone oyuncularıyla birlikte bir takım denemeler yapıyormuş. Oyuncularından bir tanesi bir gün demiş ki, ya ben çalışmalar esnasında yüzümü böyle örttüğümde, bezle kapattığım zaman kendimi acayip özgür hissediyorum. Acayip rahat hissediyorum. Yani çekindiklerimden çekinmemeye, utandıklarımdan utanmamaya başladığımı hissettim bu çalışma içerisinde demiş ve bunun üzerine de oyuncular tabii ki zamanla bu tarz çalışmalar yapmaya başlamışlar ve bu yüzlerine koydukları nesneler çoraptan vesaireden yerini maskeye bırakmış. Maske denediğiniz zaman bilhassa da nötr maske bütün eylemlerin, jestlerin, en ufacık hareketlerin bile devasa bir şekilde görünür olduğu bir noktaya gelmesini sağlıyor. Bu nedenle de oyuncu nötr maskeyi deneyimlerken her bir el hareketine, her bir küçük baş hareketine, yönelmesine dikkat etmek zorunda kalıyor. Çünkü eğer oyuncu nerede olduğunu hayal edemiyorsa, içinde olduğu duruma inanmıyorsa, oyun kuramıyorsa ve ne yapacağını bilmez bir haldeyse bu onun adım atma biçimine, bir yere bakma şekline, her şeyine yansıdığı için işte maske aslında bütün eksiklikleri ve bütün kusurları ortaya çıkaran bir unsur haline geliyor. Capone'un öğrencilerinden Jean Daste maske ile ilgili şöyle bir söz söylemiştir. Maske ile hile yapmak imkansız. Bomboş bir alanda Peter Brook'un dediği gibi koskocaman bir dünya yaratmasını, çünkü aksi takdirde faydalanabileceği hiçbir şeyin olmadığını ona öğretiyor. Dolayısıyla siz maskeyi takıp döndüğünüz zaman siz maske ve çevrenizde ne hayal ediyorsanız o. Başka hiçbir şeyin olmadığını artık yavaş yavaş kabul etmeye ve deneyimlemeye başlıyorsunuz. Nötr maske her ne kadar Jacques Capot tarafından bulunmuş olsa da bir müfredata dönüştürülmesinden mütevellit Jacques Lecoq'la anılan bir maske. Uluslararası Tiyatro Okulu Jacques Lecoq'ta birinci senesinde okulun 4 hafta boyunca nötr maske çalışmaları yapılır. Lecoq Okulu'nda kullanılan maskeler eski, orijinal deriden yapılmış büyükçe maskelerdir. Ve bu maskeleri Lecoq 8 yıl boyunca İtalya'da kaldığı dönemde Amleto Sartori ile birlikte uzun çalışmalar sonucunda ortaya çıkardıkları o nötr maskelerle okulda çalışmalar yapılır. Nötr maskenin kendine has herhangi bir ifadesi yoktur. Biz maskeye baktığımız zaman bize herhangi bir duygu geçmemelidir. Nötr maske tamamen eğitim amaçlı kullanılan bir maske türüdür ve aynı zamanda tam maskeler kategorisine girer. Sessiz oyundan hemen sonra başlayan bu nötr maske dönemi esasında bir binanın temeli gibi düşünebiliriz. Nötr maske doğaçlama çalışmalarıyla beraber verili temalarla yapılan çalışmalara ek olarak bir de hareket analizi çalışmaları vardır. Çünkü bedensel olarak da oyuncunun maskeyi taşıyabilecek noktada bir beden kullanımına sahip olmasını bir taraftan da hareket çalışmalarıyla desteklenmesi gerekir. Bu çalışmaların içerisinde işte Lecoq'un keşfettiği 20 hareket çalışmalarından bazılarına yer verilir. 9 duruş bunlardan bir tanesidir. Bu çalışma tam olarak aslında nötr maskenin stilize dediğimiz kendine has o biçimsel tarzını oyuncuya adapte etmeye çalışır. Tabii ki bu kişinin aklına şöyle bir şey getirebilir. Bu grotesk gibi işte ya da ne bileyim kendine has bir oyunculuk tarzı, o zaman bu beni bozar mı? Aslında tam tersi. Şimdi oyuncu adayları çalışırken
kendini eğitirken vesaire bir takım tabii ki atıyorum 20 yıllık, 25 yıllık, 30-35 yıllık diyelim bir hareket alışkanlığıyla hayatı sürdürüyorsunuz. O şekilde oturuyorsunuz, o şekilde kalkıyorsunuz, öyle gülüyorsunuz vesaire vesaire. Şimdi biri size öyle durma öyle, ama sen de her rolü böyle oynuyorsun vesaire dediği zaman iyi ama bunu nasıl değiştirebilirsin? İşte aslında burada hani iyi alışkanlık kötü alışkanlık için şey derler ya hani kötü alışkanlığı bitirmek için yerine başka bir alışkanlık koyun. Bu da aslında birazcık öyle bir mantık. Yani o 9 duruştaki duruşlar, bakışlar en büyükten en küçüğe kadar mikro ve makro düzeydeki çalışmalarıyla beraber sizin kendi duruş, bakış, yürüyüş biçiminizin yerine koyabileceğiniz başka bir biçim size adapte eder. İşte bu sayede nötr maskeyi çalışırken aynı zamanda da kendinize hiç ait olmayan farklı bir formun içerisine girmek, bununla beraber oynamak, hayal etmek ve çevreyle bir ilişki kurmak gibi yetenekler kazanmanızı sağlar. Oyuncu nötr maskeyle beraber konuşarak bir şeyleri ifade etmek yerine hissetmeye, o anda var olmaya, dış koşulları duymaya, görmeye, oyun oynamaya, koşulların verdiği ritme adapte olmaya başlıyor. Dolayısıyla bunlar zaten bir oyunun en büyük gereklilikleri. Aslında hepimizin böyle bir şeye ihtiyacı yok mu? Her şeyin özünü yeniden keşfetmeye, durmaya, anda kalmaya, etrafını yeniden hissetmeye, sözden hemen önceki sessizliğin anlamını ve hareketten hemen önceki hareketsizliğin anlamını tekrardan hissetmeye hepimizin ihtiyacı yok mu aslında?